Herkese merhaba. Bugünkü videoda Excel'de 2019 versiyonlarıyla gelen choker min ve choker max, min ifs ve max ifs fonksiyonlarını anlatacağım. Ne işe yarıyor? Kısaca anlatayım. Herhangi bir tabloda, dizide girmiş olduğumuz kriterlere, koşullara göre bir veya birden fazla koşula göre döndürdüğü maksimum ve minimum değerleri gösteriyor. Şöyle bir tablomuz var. Yazarlar ve yazarların satışları, kitap satışları. Amacım buradaki C1 hücresindeki yazar koşuluna göre buraya minimum ve maksimum yazarın satışlarını getirmek. Öncelikle şurayı bir sileyim çünkü şurada 365 versiyonlarıyla gelen benzersiz eski versiyonlardaki yinelenenleri kaldırıla aynı sonuçları döndürüyor. Bir dizideki birden fazla tekrar eden değerleri teke düşürüyor. Şimdi buraya yazarlarımızı tekil bir şekilde getirdik. Şu C1 hücresine de veri doğrulamayla şuradan veri doğrulamayla izin verilen liste seçip şuradaki yazar isimlerimizi getirelim. Tamam diyelim. Tek tek, pardon yanlış oldu. Şuraya getirecektim. Veri doğrulama liste dedik. Kaynağımızı soruyor. Kaynağımız da burası. Tamam diyelim. Evet. Yazar isimlerimiz buraya benzersiz bir şekilde geldi. Şurayı yapabiliriz. Hani kalabalık yapmasın diye gizlemek için beyaza alabiliriz şu anda. Şimdi şurada da koşullu biçimlendirme var. Bunlar birden fazla tekrar eden yazar isimleri. Diğerleri tekilmiş. Mesela şunu da yapayım. Aşağılara doğru alayım. Onu da koşullu biçimlendirme olduğu için kırmızıya dönecek. Yani şu kırmızılar birden fazla tekrar eden bu A sütununda yazar isimleri. Yazarın çeşitli dönemki satışları var gibi düşünün. Tarihi yok bu sütunun ama tabloda. Biz şimdi örneğimizi göstermek için böyle düşündük. Brian Greene'i seçelim mesela burada. Brian Greene'in tabii öncelikle şöyle yapalım. Şunları sileyim. Biz önce choker min, yani minimum ne zaman satış yapmış, daha doğrusu minimum satışı ne kadarmış onu göreceğiz. Formülümüzü giriyoruz. Choker min diyelim. En küçük aralık diyor. Yani en küçük aralık dediği aslında tutar aralığını soruyor bizde. Noktalı virgül. Tutar aralığımızı sordu. Şimdi noktalı virgül deyip hangi yazar aralığını bulmak için şöyle yapalım. A2, A50 diyelim. Evet. Yani burada şu an için sabitlemeye gerek yok. Şurayı da ölçüt diyor. Neye göre? Yazar ismine göre koşul vereceğiz. O yüzden tek koşul olduğu için birden fazla da verebilirsiniz ama şu an için gerek yok. Yazar ismine göre koşul belirledik. Enter diyelim. Şu anda 0 verdi. Niye? Çünkü koşulumuz boş. Biz neyi arıyorduk? Brian Greene'i arıyorduk. Brian Greene'in en düşük tutarlı kitap satışını arıyorduk. Bakın geldi. Şimdi de en yükseğini bulalım. Onun için de eşittir. Bu sefer choker max fonksiyonunu kullanıyoruz. En büyük aralık dediği tablomuzdaki
kitap satışlarını temsil eden B2-B50 aralığını seçtik. Ölçüt aralığımız da tabii ki yazar isimleri olduğu için A2-A50 aralığını seçip ölçütümüzü de C1 hücresine bağladığımız için onu seçiyoruz. Kapatıyoruz. Ve bakın 170 mi 0.54. Şimdi Brian Green'e bakıyoruz. 81.937.68. En düşük satışı oymuş. En yükseği de zaten 2 taneymiş. Mesela şöyle yapalım. Ctrl C ile. Birden fazla olsun. Yani 2'den fazla olsun. Bir de şöyle 200.000 olsun mesela. Bakın tablo güncellenecek. Bu sefer 200.000 maksimum satış değeri oldu. 81.937 minimum satış değeri oldu. Bir de şöyle yapalım. Bir de banka bakiye örneğini verelim. Ve videoyu bitirelim. Burada da şeyimiz var. Mesela bir bankanın ekstresi var. O ekstredeki bakiye değerleri var. Şimdi ben buradaki maksimum minimum bakiyeleri bulmak istiyorum. Yani bunu aslında hani formülle değil de şurada görev çubuğunda işte en fazla en az gibi değerler var. Oradan da bulabilirsiniz ama şimdi burada kriter verebiliyorsunuz birden fazla. O faydası oluyor. Bu örnekte çok geçerli değil ama onu da göstermiş olayım. Çok yermak diyelim. En büyük aralık diyor. İşte hangi aralık? Şurası. Banka bakiyelerinin olduğu. Ölçütümüz ne? Yani aslında bunu şöyle yapalım. Şuradan bu tabloda birden fazla banka hareketi olduğunu düşünün. Aynı tabloda işte şunlar da Y bank olsun. Bunları da şöyle yapalım. Çünkü aynı banka olduğu için şimdi şey olmayacak. Bakiyeler yani çok yer min veya çok yer maksim bir anlamı olmayacak. O yüzden onu getirdim. Eşittir diyelim. Çok yer mak. Aralığımızı seçelim. Ölçüt aralığımızda ne olsun? İşte Y bankasının ya da X bankası olsun. X bankasının maksimum bakiyesini öğrenmek istiyorum. Tabi burada önce aralık seçmemiz lazım. Şu aralık. X bankası ve Y bankasının olduğu aralık. Ölçütümde tırnak içinde de yazabilirim. Seçebilirim de. Şöyle yapalım. Tırnak içinde X bank diyelim. Metinsel veri olduğu için bir tane ölçütüm olduğu için kapatıyorum. Evet. Bana 36.000 sonucunu döndürdü. 36.654. Zaten burayı seçtiğimiz zaman bakın en büyük değer 36.654 olduğunu görüyoruz. Mesela şuraya bir değer girelim. X bankasında şöyle bir bakiye varmış. O günün sonunda 100.000 diyelim. Tabii ki buradaki değer otomatik olarak değişiyor. Yani tek bir kriter, tek bir veri varsa kriter alacağınız buradaki verileri seçmeniz ve buradan bakmanız da yeterli. En büyük, en küçük değerler ama birden fazla koşul vereceksiniz. Dediğim gibi bu formülleri kullanmanızı öneririm. Şöyle de formül metin diyelim. Videoyu zaten
videodaki dosyaları genelde paylaşıyorum yorum kısmında. İndirip incelemek isterseniz ben YouTube kanalının yorum kısmında indirme linkini ekleyeceğim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Çalışmalarınızda kullanmanızı tavsiye ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Teşekkürler.